hızlı destek kuvvetlerinin içerisinde o öfkeyle, o kinle, o nefretle bazı eylemlerde işte terör eylemleri de bulunuyor. İnsanlığa karşı işlenen suçlar da bulunuyor. O eylemlerde bulunan insanların zaten psikolojik olarak çok iyi durumda olmadıklarını anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani bu Sudanlı olan bu insanların kendi halkına, kendi milletine acı çektirmesi zaten bambaşka bir çalışma konusu. El Faşir çok kritik bir noktada. Orada net insanlık suçları işleniyor. Şehrin etrafı tamamen abluk altında. 6 aydır hiçbir şekilde insani yardım ulaşmıyor El Faşir'e. El Faşir'de insani yardıma erişmemekle beraber insanların yani yemek yiyecek bir yemeği kalmadı. Ve bu insanlar artık çok yani acı bir şey. Yani karınlarını doyurmak için toprak yiyorlar. Çok affedersiniz hayvan yemleri yiyorlar. Veya farklı hayvanları yemeye başladılar. İşte maymun yediklerini duyuyorum, kedi yediklerini veya fare yediklerini duyuyoruz. Bugün savaşın ortasındaki Sudan'ı konuşacağız. Konuğum yakın zamanda ülkeye giden Tunç Demirtaş hocam. Hoş geldiniz. Merhabalar Salih, hoş bulduk. Hocam Sudan'a yakın zamanda gittiniz ama sivil bir vatandaş oraya gitmek istese nasıl gidebilir? Ya benim gibi ben gittim, önce vize başvurumu yaptım. Vize çıktıktan sonra işte uçak biletleriyle ilgili bütün işlemleri zaten halletmiştim. Uçak biletlerini işte belirli gün saatinde havalimanında oluyorsun. İstanbul'dan Mısır'a, Mısır'dan da Port Sudan'a bir uçuşla ulaştım Sudan'a. Bu şekilde gidiş mümkün. Tabii bir savaş bölgesi olduğunu unutmadan gitmek gerekiyor. Amacınıza matuf bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Güvenliğinizi riske atmadan ilerlemek her zaman tabii ki tercih edilen yöntem. Bu şekilde buradan çıkıyorsunuz, vizenize başvuruyorsunuz, uçağa biniyorsunuz, gidiyorsunuz. Yani hala girişler mevcut oraya. Tabii. Ya tabii en son yani ben gittiğimde birçok insan zaten uçakta ülkesine dönüyordu. Zaten son dönemde Mayıs 2025'te Hartum'da kurtarıldıktan sonra işte Vad Medeni'de işte Nil Eyaleti, Port Sudan bu tarz yerlerde artık güvenlik sağlanmış durumda. Dolayısıyla insanlar da ülkesine geri dönebiliyorlar veya ticari anlamda bir şeyler yapan insanlar geri dönebiliyorlar. Belki malı mülkü ne durumda onu bakmak için görmeye gitmek isteyenler olabiliyor. Yani o ülkeye gidişler, girişler ve çıkışlar halihazırda açık mevcut. Hocam peki Port Sudan'a gittiniz. Yani orası savaşa çok uzak bir bölge. Peki indiğinizde ne hissettiniz, yani nasıl bir hava vardı? Sıcak bir hava vardı. Yüzünüze sıcak hava dalgası vuruyor zaten indiğinizde uçaktan inerken. Tabii senin sorunun hani hava sıcaklığından olmadığını ben fark ediyorum. Ama şöyle söyleyeyim, yani savaşın ruhunu hissedebiliyorsunuz. İnsanların yüzlerinden okuyabiliyorsunuz. Port Sudan görece, ben sadece Port Sudan'da bulunmadım. İşte Nil eyaletine gitme şansım oldu. Hartum'a ziyaret bulunma şansım oldu. Oradaki insanların yüzünden nasıl bir hava olduğunu çok rahat okuyorsunuz. Yani insanların yüzünde hala bir umut var, bir mutluluk da var. Çünkü RSF'in oraya geldikten sonra insanlara uygulamış oldukları o zulümler veya insanların malına el koyması, yağmalamalar veya insanlık suçuna varabilecek, ki insanlık suçunun işlendiğini de söylememiz gerekiyor. Bunun sahadaki yansımaları da var. Bu insanların üzerinde bir etki bırakmış. Maalesef bu toplumsal olarak da bir anlamda olumsuz durumları da ortaya çıkarmış. Ama mevcut aşamada Port Sudan'da indiğinizde gördüğünüz tablo aslında Hartum ve Nil eyaletine kıyasla daha iyi bir tablo. Çünkü ticaretin devam ettiği bir coğrafya Port Sudan. Kızıldeniz'in zaten üzerinde yer almakta. Kızıldeniz'e biliyorsunuz zaten uluslararası ticaret açısından en önemli, en kritik noktalardan bir tanesi Port Sudan. 8 tane liman var. 800 kilometrelik bir sınır var Kızıldeniz'e. Her limanın ayrı bir görevi var diyelim. Bazı limanlardan demir, bazı limanlardan tarım ürünleri, bazı limanlardan petrol, bazı limanlardan yolcu taşımacılığı vesaire gibi farklı taşımacılıklar da yapılıyor. Yani Port Sudan biraz hareketli. Orada hayat devam ediyor. Tabii ki zaman zaman saldırı riskleri altında bulunan bir coğrafya. Ama bununla beraber de görece diğer bölgelerde kıyasladığımız zaman daha güvenli bir yapının olduğunu görebiliyoruz. Hocam şimdi Port Sudan'a indik, oradan Nil'e geçtik, oradan Attara'dan başkente geçmek istiyoruz. Bizi nasıl bir yol karşılıyor? Aynı yol devam ediyor. Bir gidiş bir geliş. Yani giderken tek şerit, dönerken tek şerit. Bazen böyle çok yakın teğet geçtiğin yollar oluyor. Kamyonların
sürekli sevkiyat yaptığını görebilmek iyi bir şey. Çünkü Hartum'a giderken de o Hartum'a giden kamyonlar aslında mal taşıyorlar. Yani Hartum'da hayatın tekrardan yeniden inşa edilmesine yönelik, Hartum'u yeniden ayağa kaldırmaya yönelik bir girişim olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla burada Hartum konusu veya Atbara konusu aslında bir noktada büyük potansiyeller de ortaya çıkarıyor ticari açıdan. Ki belki burada şuna değinmek gerekiyor. Türkiye'nin bu savaş öncesinde Sudan'la ticaret hacmi 500 milyon dolar seviyesindeydi ki daha yukarıya gidebilecek potansiyeli hala mevcut. Ama işte son sürece baktığımızda o yolda kamyonların gözükmesi veya Hartum'a gidip gelen araç yoğunluğunun fazla olduğunun görülmesi bir anlamda da iyi bir şey. Çünkü insanların belki de memleketlerine geri dönmesini kolaylaştıracak bazı adımların, bazı girişimlerin yavaş yavaş harekete geçirildiğini de anlayabiliyorsunuz. Ve işte Sudan'da 15 milyona yakın insan yerinden edilmiş durumda. Bunun 11,5 milyonu ülke içerisinde, geriye kalanları ülkenin dışında komşu ülkelere ve diğer ülkelere gittiğini görebiliyoruz. Bunların tekrardan ülkeye gelmesi ya da kendi şehirlerine dönmesi aslında mümkün hale gelmiş durumda. Hartum'a baktığımızda da asayişin artık daha iyi durumda olduğunu da görebiliyoruz. Ama Hartum'u yani gözlemlediğimizde ilk başta şehre girerken zaten sizi yol kenarlarında yoğun bir yanmış araç, tekerleri sökülmüş araçlar. Tekerleri niye sökmüşler? Yani mesela bunu herhalde RSF sökmüş, yani hızlı destek Tabii, kuvvetleri. yani Hartum'da yoğun bir mücadele yaşandı, savaş yaşandı. RSF güçleri ciddi anlamda yağmalama yaptı. Yani bunu net bir şekilde sahada görebiliyorsunuz. Arabalar çalınmış, çalınmayan arabaların tekerleri sökülmüş. Yine çalınmayan arabaların içerisinde elektronik aksamda bulunan kablolar ya da elektronik aksamlar, para edecek, hafif olan ama daha fazla ekonomik kazanç elde edilebilecek olan parçalar sökülmüş. O şekilde araçlarda işte belli taşların üzerine oturtulmuş, o yol kenarında bekliyor. Ya da patlamış araçlar görebiliyoruz. Ya da yan devrilmiş araçlar görebiliyoruz. Bunların hepsi aslında Sudan'da nasıl bir savaşın yaşandığını da gösteriyor. Bazen araçlar patlıyor veya onları siper almışlar belli ki. Çünkü araçların üzerinde inanılmaz derecede kurşunlar var. Yani 5-6 kurşundan bahsetmiyorum. Araba tamamen taranmış vaziyette gözüküyor. Tabi bu sadece arabalar değil, evler için de aynı şey geçerli. Ağaçların yakıldığını görüyorsunuz. Yani bir ağacı neden yakarsınız? Hurma ağaçlarının yanmış olduğunu. Yani sonuçta buradan insanlar ondan beslenebilir. Yani Sudan'a baktığımız zaman Sudan'da çok büyük acılar yaşanmış. Bunu her kilometrede görebiliyorsunuz. İnsanların yüzünde görmekle beraber canlı ve cansız bütün varlıklarda bunu hissedebiliyorsunuz. Yaşanabilirliği ortadan kaldırmaya çalışmışlar gibi sanki. Ya kin görüyorsunuz, nefret görüyorsunuz. Yaşanabilirlik zaten şu aşamada mümkün değil. Evet. Yani bazı binalara girme şansımız oldu. O binalara girdiğinizde zaten yağmayı görüyorsunuz bir kere. O yağmayla beraber insanların erzaklarının alınmış olduğu vesaire her şey belli, zaten bomboş bütün kutuların içi. Bununla beraber işte resmi daireye girme şansına eriştim ben orada. Yani kitaplara dokunulmamış ama kitapların hepsi yırtılmış. Yani hiç kimse kitap almamış. Şu an bir de sanki şey vardı böyle bazı medyada bazı fotoğraflar görmüştüm. Böyle kablolar yerlerdeydi hep. Evet. Yani bir sürü kablo yerde. Neden? Şöyle bir durum var Salih. Yani aynı soruyu ben de gitmeden önce sormuştum. Kablolara baktığımda şunu gördüm. Bakır kısmı tamamen çıkarılmış kabloları. Kabloları bütün binaların elektronik aksamlarını, işte LED lambaları, televizyon ekranları varsa televizyon ekranlarını söküyorlar. Söktükten sonra da işte geriye neler kalıyor? Bunların kabloları kalıyor. Kabloları açıyorlar, ısıtıyorlar. Onları ısıttıktan sonra da kabloları söküp bakır kısımlarını çıkarıyorlar. Bakır kısımlarını da Sudan'dan başka ülkeler üzerinden deniz yoluyla başka ülkelere transfer ediyorlar ve bunları ekonomik avantaja çeviriyorlar. Satıyorlar yani. O gördüğümüz kabloların mantığı buymuş. Başkent Hartum'da gezerken bu daireler haricinde, yani böyle resmi daireler ya da binalar, mesela camilere saldırı olmuş mu hiç? Ya bütün ibadethanelere saldırı yapmışlar. Şehitler Camisi vardı. Ziyaret etmek istedik. Sağ olsunlar ziyareti mümkün kıldılar. Şehitler Camisi, yani cami adına bir şey kalmamış. Bir kere cami ibadethanedir. Yani bu tarz yerlere saldırılmaz. Savaş olsa bile saldırılmaması gereken bir yer. Saldıranlar peki yani Müslüman mı yoksa Hristiyan mı? Hangi Yani din? sözde Müslüman. Ama yani ben öyle bir cami görmedim. Yani kubbesine kadar roket atarla saldırılmış. Her yeri simsiyah, yanmış.
Yani camide yapılmayacak şeyler yapılmış ki bunun hala emareleri, kanıtları görülüyor. Çok yani olmaması gereken şeyler olmuş diyeyim. Caminin etrafında zaten yerler her tarafta büyük Doçka mermilerini görüyorsunuz. Roket atarların top mermilerini görüyorsunuz. Yani camide bunların işi yok. Aksine zararın ne kadar büyük boyutta olduğunu da işte caminin yakılmasından, oradaki işte minarelere saldırıdan, taranmış bir cami duvarı olmaması gerekiyor. Görüntü itibariyle de olmaması gerekiyor. Yani böyle bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Hocam peki şehri gezerken güvende hissettiniz mi? Böyle saldırı olacak diye endişelendiniz mi? Korktunuz mu? Ya biz tedbirimizi aldık. Takdir Allah'ın. Yani tevekkül her zaman iyidir. Tabii ki hiçbir zaman kimse kimseyi güvenlik açısından riske atmak istemez. Ben kendimi de riske atmak istemem ama dediğim gibi ben her zaman tedbirimi elden bırakmadan ilerlemeye çalıştım. Kimseyi zor durumda bırakmadan. Zaten bizim orada bir büyükelçiliğimiz var. Port Sudan'da şu an görev yapıyor. Ben oradaki yetkilileri de bilgilendirdim süreçle alakalı. Ben burada olacağım. Dikkatli bir şekilde gideceğim, geleceğim şeklinde. En azından sonuçta savaş sahası. Bu savaş sahasında da yani korku oldu mu? Açıkçası olmadı. Olmasını gerektirecek bir durum yoktu. Çünkü orada insanlar yaşıyor, siviller yaşıyor. Hiç kimsenin olmadığı bir yer değil. Hartum'da işte Hartum'un hemen Hartum zaten çok büyük bir yer. Omdurman hemen yan tarafında. Omdurman'a geçiyorsunuz. Orada hayat devam ediyor. Hatta dinlenmek için oturup çay kahve içtiğimiz işte Omdurman'da yerler vardı. Hatta bir dedim ya az önce yemek yemeden bırakmıyorlar. Sağ olsunlar bir tane yaşlı bir teyzemiz vardı 70 küsür yaşlarında. Bir hikayesi var mı hocam? Hikayesi çok. Bir tane değil yani çok fazla hikayesi var. O hikayenin bir tanesini anlatayım ben. Teyzemizin eşini RSF güçleri öldürmüşler, katletmişler. Oğlunu katletmişler. İşte torunları da aynı şekilde hayatını kaybetmiş. Teyze hala hayatta, Allah'a çok şükür sağlıklı. Bir balık restoran diyeyim ben. Balık yeri var. İşte Nil'den balıkları tutuyorlar taze. O balıkları servis ediyorlar insanlara. Giderseniz Omdurman'ı vesaire o teyzeyi zaten görürsünüz. Çok da meşhurmuş kendisi. Orada hocam giden varsa da buradan yani Omdurman'da bir balıkçı varmış, bir balıkçı teyze varmış derse herkes gösterir muhtemelen. Hocam sizin selamınızı iletsinler. Tabii yani estağfurullah hani teyzemize Türkiye'den geliyorum demeleri yeter. Benim selamımdan ziyade devletimizin adını söylemeleri her zaman daha büyük kapıları açar. Yani o teyzenin hikayesi çok acı bir hikaye ama çok da böyle insan olduğunu hatırlatan, umudun her zaman olduğunu hatırlatan bir hikaye. Çünkü teyzemiz orada otururken arkasında birkaç tane kenarda oturan insan görmüştüm. Sordum yani bunlar niye burada oturuyor? Çünkü içeride herkes bir şey yapıyor. İşte kimisi temizlik yapıyor, kimisi yemek hazırlıyor, kimisi servisleri getiriyor, götürüyor, bulaşık yıkıyor vesaire. Oradaki oturan 2 tane hanımefendi vardı. Onları sordum. Onları dedi ben koruyorum dedi işte. Yemeklerini veriyorum dedi. Oradaki insanlar, yaşayan insanlar oraya gidip yani artıkları vermiyor bu arada teyzemiz. İşte insanlar bulgur götürüyor, pirinç götürüyor, bağış yapıyorlar teyzeye. Sen sabah kahvaltı veriyor, gün içerisinde yemek veriyor. Bu şekilde de insanlara destek olan bir insan yani. Güzel bir insandı. Hikayesi çok dediğim gibi. Onu belki ayrı bir formatta bile anlatabiliriz. Yani kendisi çünkü çok kıymetli bir insan. Allah razı olsun yani hani insanlara dokunan birisi. Hayattan kopmamış. O yaşta hala ülkesine katkı sağlamaya çalışan, devlet bilinci olan bir insandı benim gördüğüm. Kıymetli de bir insan belli ki. Allah inşallah sağlıklı uzun ömür nasip etsin diyelim buradan. Hocam tarımına değindiniz. Bayağı verimli toprakları var mesela Fagaşa bölgesi. Evet. Biraz da böyle açabilir misiniz bize konuyu? Ya Faşaga bölgesi Afrika'da hatta belki dünyada belki de en verimli arazilerden bir tanesi. Hatta Etiyopya sınırına yakın bir yer. İhtilaflı bir bölge. Ama Sudan'a ait olan bir coğrafya burası. Toprak oldukça verimli dediğim gibi. Ne ekerseniz hızlı bir şekilde karşılığını alabileceğiniz bir yapıda. Tabii burada farklı uluslararası şirketlerin adı geçiyor zaman zaman. İşte belki Bill Gates'in yanlış hatırlamıyorsam adı da geçmişti bir ara. Bu bölgede belli yatırımlar yapmaya yönelik belli girişimlerin olduğu da söyleniyordu. Ama dediğim gibi bölge çok kıymetli olması sebebiyle bu bölgede önemli yatırımların ortaya çıkması söz konusu olabilir gelecekte. Ama buranın kimin kontrolünde olacağı oldukça önemli bir noktada bulunuyor. Dolayısıyla Faşaga bölgesi Sudan'ın tarım anlamında en önemli öne çıkan noktalarından bir tanesi. Hocam peki
Türk yatırımları var mı? Özellikle mesela başkent Hartum'da savaş yokken Türk yatırımları nasıldı? Şu an nasıl? Peki veya potansiyel var mı? Ciddi bir potansiyel var. Onu en başından söyleyelim. Hatta o potansiyel yavaş yavaş kendisini göstermeye başlıyor. Burada belki Türk iş adamlarımız hala ilgileniyordur Sudan'la ki bence ilgilenmeleri gerekiyor. Sudan çok büyük potansiyeli olan bir coğrafya, bir ülke. Bunların ötesinde bir de yeraltı kaynakları açısından da çok zengin. Evet, özellikle altın konusunda bayağı zengin olduğu söyleniyor. Sudan altınları zaten oldukça meşhur. Ama Tabii, şu anda yani daha çok sanki RSF kontrolünde bu altınlar, bir de böyle dışarı satılıyor. Karşılığındaysa silah alınıyor. yani keşke satılsa. Yani kaçırılan altınlar zaten aslında belki Sudan'ın laneti olarak altını tanımlayan birkaç yazı okumuştum. Aslında doğru mu? Doğru. Elmas laneti vardı. Sudan'da bu altın Sudan'da laneti. altın laneti. İşte diğer coğrafyalarda elmas veya başka ülkelerde safir, yakut, aklınıza ne geliyorsa değerli madenler veya kritik mineraller açısından da bakabiliriz. Dolayısıyla burada Sudan altınlarının işte RSF kontrolünde bulunan bölgelerde de olduğu ama aynı şekilde hükümetin Sudan'da Burhan ve Burhan'ın kontrol ettiği bölgelerde de altın madenlerinin olduğunu zaten biliyoruz. Yani bu ayrı bir avantaj bu sektörde iş yapan firmalar için. Daha farklı bir avantaj var. İşte denizcilik üzerinde balıkçılık anlamında çeşitli avantajlar bulunuyor. Yine taşımacılık alanında Sudan'ın jeopolitik konumundan kaynaklı farklı avantajlar bulunuyor. Yani Sudan hem Kuzey Afrika, hem Doğu Afrika, hem Batı Afrika, hem Sahel, hem Güney Afrika'ya yönelik bir hub noktası olabilecek potansiyelde. Bağlantısallık bağlamında buna bakacak olursak Sudan'ın önemli bir konumda olduğunu es geçmememiz gerekiyor. Tabii Kızıldeniz'de bulunması deniz taşımacılığı açısından da oldukça önemli. Karşı kıyıda Suudi Arabistan bulunuyor. İşte ülkede enerji anlamında Sudan'ın enerji kaynakları da aslında oldukça iyi. Ama elektrik sorunu yaşayan bir ülke şu an. Yani bunların her biri bir potansiyel. Ama bu potansiyeli kullanmak için de bir an önce ülkede istikrarın sağlanması gerekiyor. İnsani krize değinmişken hocam, Kuzey Darfur'un başkenti El Faşir'de de durum oldukça vahim. El Faşir'de durum çok vahim. Evet. Yani El Faşir çok kritik bir noktada. Orada net insanlık suçları işleniyor. Şehrin etrafı tamamen abluk altında. 6 aydır hiçbir şekilde insani yardım ulaşmıyor El Faşir'e. El Faşir'de insani yardıma erişmemekle beraber insanların yemek yiyecek bir yemeği kalmadı. Ve bu insanlar artık çok acı bir şey. Yani karınlarını doyurmak için toprak yiyorlar. Çok affedersiniz hayvan yemleri yiyorlar. Veya farklı hayvanları yemeye başladılar. İşte maymun yediklerini duyuyorum, kedi yediklerini veya fare yediklerini duyuyoruz. Bu gibi yani bana Suriye'yi hatırlattı. Bu daha güneyde. Ben daha yakınını söyleyeyim. Gazze'yi hatırlatmıyor mu size? Gazze'de tabii ki. Yani elbette Suriye'de de yaşanan acılar da küçük acılar değildi. Yani bunun aynısını ben Gazze'de de duyuyorum. Evet. Yani Gazze'de yaşananlardan hiçbir farkı yok bugün El Faşir'de yaşananların. Gazze'de nasıl İsrail soykırım yapıyorsa bugün RSF de El Faşir'de soykırım yapıyor. Evet, bir de benzer taktikler de uyguluyor. İşte az önce bir konuya değinmiştik. Burada hızlı destek kuvvetleri sadece Sudan'daki istikrarsızlığın sebebi değil. Hızlı destek kuvvetlerinin arkasında kimin olduğuna da iyi bakmak lazım. Yani hızlı destek kuvvetlerine kim, ne tür destek sağlıyor, bu çok önemli. Bu işin arkasında yine geçmişe baktığımızda İsrail'in olduğunu söyleyebiliriz. Yani vekilinin vekili gibi bir durum ortaya çıkması da söz konusu olabilir. Çünkü 2011'de Güney Sudan'da bağımsızlık kazandı. Güney Sudan. Sudan'dan ayrıldı. Güney Sudan'da ilk sokaklarda kutlama yapılırken bayrağı açılan ülkelerden bir tanesi İsrail bayrağıydı. Yani Sudan bölünmeye daha o zamandan başlandı. Bugün Darfur'da El Faşir düşerse Darfur da bölünecek. Darfur'un bölünmesiyle beraber bambaşka bir hat oluşturulacak Sudan'ın batısında. İşte Libya'dan Çad'a, Çad'dan Darfur'a, Darfur'dan Orta Afrika Cumhuriyeti'ne, oradan Güney Sudan'a, oradan işte Kenya hattından yine denize çıkacak şekilde bir hat oluşacak. Bu hattı göz ardı etmemek lazım. Ve burada yaşanan insanlık suçuna da hiçbir şekilde göz yummamak lazım. En az Gazze kadar önemli bir kriz. Sudan krizi. Sudan'da ciddi bir insani kriz var ve bu insani kriz gün be gün artıyor. Bu sürecin bir an önce sona ermesi gerekiyor. Tabii bu sona eriş Sudan'ın kendi iç siyasetiyle ilgili bir sona erişi beraberinde getirmeyecek. Sadece Sudan'ı ilgilendiren bir konu değil bu konu artık. Bu Sudan'ın çok daha ötesinde komşu ülkeleri kapsayan bölgesel ve küresel güçlerin de işin içerisinde olduğu ve bunların her birinin masada bulunmasının gerektiği ve belki de uluslararası toplumun kamuoyu baskısını Sudan üzerinde, belki de küresel aktörlerin
Birleşmiş Milletler'in, Afrika Birliği'nin, İGAD'ın, diğer aklımıza gelebilecek bütün örgütlenmelerin de aslında Sudan'daki bu krizi durdurmaya yönelik bir hamle almasını da mümkün kılması gerekiyor artık. Aksi takdirde Sudan'da, dediğim gibi az önce, Gazze'den hiçbir farkı kalmayan bir bölge var, El Faşir. Bunun çok daha fazlasının yaşanması da söz konusu olabilir. Bu büyük bir risk insanlık adına. Yani bunu da çok daha fazla açabiliriz ama işin özeti bu şekilde. Teşekkürler hocam. Bu içeriğimizde Sudan'daki hayatın nasıl olduğunu, savaş ortasında nasıl bir hayat geçirdiklerini insanların ele aldık. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.